İkinci misal, nübüvvetin hayat-ı içtimaiyedeki düsturi neticelerinden ve şems ve kamerden tut ta nebatat, hayvanatın imdadına ve hayvanat insanın imdadına, hatta zerrat-ı taamiye, hüceyrat-ı bedenin imdadına ve muavenetine koşturulan düstur-u teavün, kanun-u kerem, namus-u ikram nerede? Felsefenin hayat-ı içtimaiyedeki düsturlarından ve yalnız bir kısım zalim ve canavar insanların ve vahşi hayvanların fıtratlarını suistimallerinden neşet eden düstur-u cidal nerede? Evet, düstur-u cidali o kadar esaslı ve külli kabul etmişler ki, hayat bir cidaldir diye eblehane hükmetmişler. Üçüncü misal, nübüvvetin tevhid-i ilahi hakkındaki netaic-i aliyesinden ve düstur-u galiyesinden, el-vahidu la yasduru illa anil vahid, yani her birliği bulunan yalnız birden sudur edecektir. Madem her şeyde ve bütün eşyada bir birlik var, demek bir tek zatın icadıdır diye olan tevhidkârâne düsturu nerede? Eski felsefenin bir düsturu itikadiyesinden olan el-vahidu la yasduru anhu illel vahid, birden bir sudur eder. Yani bir zattan bizzat bir tek sudur edebilir. Sair şeyler vasıtalar vasıtasıyla ondan sudur eder diye gani alel itlak ve kadiri mutlakı aciz vesayete muhtaç göstererek bütün esbaba ve vesayete rububiyette bir nevi şirket verip Halik-i Zülcelal'e aklı evvel namında bir mahluku verip adeta sair mülkünü esbaba ve vesayete taksim ederek bir şirk-i azime yol açan şirkalut ve dalalet fişe o felsefenin düsturu nerede? Hükemanın yüksek kısmı olan işrakiyun böyle halt etseler, maddiyun, tabiiyun gibi aşağı kısımları ne kadar halt edeceklerini kıyas edebilirsin. Dördüncü misal, nübüvvetin düsturu hakimanesinden ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih sırrıyla her şeyin, her zihayatın neticesi ve hikmeti kendine ait bir ise, sanine ait neticeleri, fatırına bakan hikmetleri binlerdir. Her bir şeyin, hatta bir meyvenin, bir ağacın meyveleri kadar hikmetleri, neticeleri bulunduğu, mahz-ı hakikat olan düsturu hikmet nerede? Felsefenin, her bir zihayatın neticesi kendine bakar veyahut insanın menafiine aittir diye, koca bir dağ gibi ağaca, hardal gibi bir meyve, bir netice takmak gibi gayet manasız bir abesiyet içinde gördüğü hikmetsiz hikmet-i muzahrefe düsturları nerede? Şu hakikat, 10. sözün 10. hakikatında bir derece gösterildiğinden kısa kestik. İşte bu 4 misale binler misali kıyas edebilirsin. Lemaat namındaki bir risalede bir kısmına işaret etmişiz. İşte felsefenin şu esasat-ı fasidesinden ve netaic-i vahimesindendir ki, İslam hükemasından İbn Sina ve Farabi gibi dahiler, Şaşai Suriyesine meftun olup, o mesleğe aldanıp, o mesleğe girdiklerinden, adi bir mümin derecesini ancak kazanabilmişler. Hatta İmam-ı Gazali gibi bir Hüccetül İslam, onlara o dereceyi de vermemiş. Hem mütekelliminin, mütebahhirin ulemasından olan Mutezile imamları, Zinet-i Surisine meftun olup, o mesleğe ciddi temas ederek, aklı hakim iddiaz ettiklerinden, ancak fasık, müptedi bir mümin derecesine çıkabilmişler. Hem Udeba-i İslamiye'nin meşhurlarından, bedbinlikle maruf Ebul Alâ-i Ma'arri ve yetimane ağlayışıyla mevsuf Ömer Hayyam gibilerin, o mesleğin nefs-i emmareyi okşayan zevkiyle zevklenmesi sebebiyle, ehli hakikat ve kemalden bir sille-i tahkir ve tekfir yiyip, edepsizlik ediyorsunuz, zındıkaya giriyorsunuz, zındıkları yetiştiriyorsunuz diye, zecirkerane te'dip tokatlarını almışlar. Hem mesleki felsefenin esasat-ı fasidesindendir ki, ene, kendi zatında hava gibi zayıf bir mahiyeti olduğu halde, felsefenin meş'um nazarı ile manay ismi cihetiyle baktığı için, güya buhar misal o ene temeyyü edip, sonra ülfet cihetiyle ve maddiyata tevakkul sebebiyle güya tasallüp ediyor. Sonra gaflet ve inkar ile o enaniyet tecemmüt eder. Sonra isyan ile tekeddür eder, şeffafiyetini kaybeder.
sonra gittikçe kalınlaşıp sahibini yutar. Nevi insanın efkârıyla şişer, sonra sair insanları, hatta esbabı kendine ve nefsine kıyas edip, onlara kabul etmedikleri ve teberri ettikleri halde birer firavunluk verir. İşte o vakit, Hâlık-ı Zülcelal'in evamirine karşı mübareze vaziyetini alır. Men yuhyil izâme ve hiye ramîm der. Meydan okur gibi, kadir-i mutlakı acz ile ittiham eder. Hatta Hâlık-ı Zülcelal'in evsafına müdahale eder. İşine gelmeyenleri ve nefs-i emmârenin firavunluğunun hoşuna gitmeyenleri ya ret, ya inkar, ya tahrif eder. Ez cümle, felasifenin bir taifesi, Cenab-ı Hakk'a mucibi bizzat demişler. İhtiyarını nefyetmişler. İhtiyarını ispat eden bütün kainatın nihayetsiz şehadetlerini tekzip etmişler. Feya Sübhanallah! Şu kainatta zerreden şemse kadar bütün mevcudat, taayyunatlarıyla, intizamatıyla, hikmetleriyle, mizanlarıyla, sani'in ihtiyarını gösterdikleri halde, şu kör olası felsefenin gözü görmüyor. Hem bir kısım felasife, cüz'iyata ilmi ilahi taalluk etmiyor diye, ilmi ilahinin azametli ihatasını nefyedip, bütün mevcudatın şehadat-ı sadıkalarını reddetmişler. Hem felsefe, esbaba tesir verip, tabiat eline icat verir. 22. sözde kat'î bir surette ispat edildiği gibi, her şeyde Hâlık-ı Küllişe'ye has parlak sikkeyi görmeyip, aciz, camit, şuursuz, kör ve iki eli tesadüf ve kuvvet gibi iki körün elinde olan tabiata mastariyet verip, binler hikmet-i âliyeyi ifade eden ve her biri birer mektubat-ı samedaniye hükmünde olan mevcudatın bir kısmını ona mal eder. Hem 10. sözde ispat edildiği gibi, Cenab-ı Hak bütün esmasıyla ve kainat bütün hakaikıyla ve silsile-i nübüvvet bütün tahkikatıyla ve kütûb-ü semaviye bütün ayatıyla gösterdikleri haşir ve ahiret kapısını bulmayıp, haşrı nefyedip, ervahlara bir ezeliyet isnat etmişler. İşte bu hurafatlara sair meselelerini kıyas edebilirsin. Evet, şeytanlar, güya enenin gaga ve pençesiyle dinsiz felsefelerinin akıllarını havaya kaldırıp, dalalet derelerine atıp dağıtmıştır. Küçük alemde ene, büyük alemde tabiat gibi tağutlardandır. فَمَنْ يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Geçen hakikati tenvir edecek bir seyahat-ı hayaliye suretinde, nim manzum olarak, Lemaatta yazdığım bir vakıa-i misaliyenin mealini, şurada zikretmeye münasebet geldi. Şöyle ki, bu risalenin telifinden 8 sene evvel, İstanbul'da, Ramazan-ı Şerif'te, mesleki felsefe ile münasebette bulunan eski Said'in, yeni Said'e inkılap edeceği bir hengamdadır ki, Fatiha-i Şerife'nin ahirinde, Sıratallezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn ile işaret ettiği 3 mesleği düşünürken, şöyle bir vakâ-i hayaliye, bir hadise-i misaliye, rüyaya benzer bir hadise gördüm ki, kendimi bir sahra-i azimede görüyorum. Bütün zeminin yüzünü, karanlıklı, sıkıcı ve boğucu bir bulut tabakası kaplamış. Ne nesim var, ne ziya, ne ab-ı hayat, hiçbirisi bulunmuyor. Her tarafı canavarlar, muzır ve muvahhiş mahluklarla dolu olduğunu tevehhüm ettim. Kalbime geldi ki, şu zeminin öteki tarafında ziya, nesim, ab-ı hayat var. Oraya geçmek lazım. Baktım ki, ihtiyarsız sevk olunuyorum. Zeminin içinde tünelvari bir mağaraya sokuldum. Gitgide zeminin içinde seyahat ettim. Bakıyorum ki, benden evvel o tahtel arz yolda çok kimseler gitmişler. Her tarafta boğulup kalmışlar. Onların ayak izlerini görüyordum. Bazılarının bir zaman seslerini işitiyordum, sonra sesleri kesiliyordu. Ey hayaliyle benim seyahat-ı hayaliyeme iştirak eden arkadaş! O zemin tabiattır ve felsefe-i tabiiyedir. Tünel ise ehli felsefenin efkârı ile hakikate yol açmak için açtıkları meslektir. Gördüğüm ayak izleri Eflatun ve Aristo gibi meşahirlerindir. Haşiye, eğer desen, sen necisin,
bu meşahire karşı meydana çıkıyorsun. Sen bir sinek gibi olup da kartalların uçmalarına karışıyorsun. Ben de derim ki, Kur'an gibi bir üstad-ı ezeliyem varken, dalalet alüt felsefenin ve evham alüt aklın şakirtleri olan o kartallara, hakikat ve marifet yolunda sinek kanadı kadar da kıymet vermeye mecbur değilim. Ben onlardan ne kadar aşağı isem, onların üstadı dahi benim üstadımdan 1000 defa daha aşağıdır. Üstadımın himmetiyle onları gark eden madde, ayağımı da ıslatamadı. Evet, büyük bir padişahın, onun kanununu ve evamirini hamil küçük bir neferi, küçük bir şahın büyük bir müşirinden daha büyük işler görebilir. İşittiğim sesler, İbn Sina ve Farabi gibi dahilerindir. Evet, İbn Sina'nın bazı sözlerini, kanunlarını bazı yerlerde görüyordum. Sonra bütün kesiliyordu. Daha ileri gidememiş, demek boğulmuş. Her neyse, seni meraktan kurtarmak için hayalin altındaki hakikatin bir köşesini gösterdim. Şimdi seyahatıma dönüyorum. Gitgide baktım ki benim elime 2 şey verildi. Biri bir elektrik, o tahtel arz tabiatın zulümatını dağıtır. Diğeri bir alet ile dahi azim kayalar, dağ misal taşlar parçalanıp bana yol açılıyor. Kulağıma denildi ki, bu elektrik ile o alet, Kur'an'ın hazinesinden size verilmiştir. Her neyse, çok zaman öylece gittim. Baktım ki, öteki tarafa çıktım. Gayet güzel bir bahar mevsiminde, bulutsuz bir güneş, ruh efza bir nesim, hayattar bir ab-ı leziz, her taraf şenlik içinde bir alem gördüm. Elhamdülillah dedim. Sonra baktım ki, ben kendi kendime malik değilim. Birisi beni tecrübe ediyor. Yine evvelki vaziyette, o sahray azimede, boğucu bulut altında yine ben kendimi gördüm. Daha başka bir yolda bir saik beni sevk ediyordu. Bu defa tahta zemin değil, belki seyr-ü seyahatle yeryüzünü kat edip, öteki yüze geçmek için gidiyordum. O seyahatımda öyle acayip ve garayibi görüyordum ki tarif edilmez. Deniz bana hiddet ediyor, fırtına beni tehdit eder, her şey bana müşkilat peyda eder. Fakat yine Kur'an'dan bana verilen bir vasıtayı seyahatımla geçiyordum. Galebe çalıyordum. Gitgide bakıyordum, her tarafta seyyahların cenazeleri bulunuyor. O seyahatı bitirenler, 1000'de ancak birdir. Her neyse, o buluttan kurtulup zeminin öteki yüzüne geçip, güzel güneşle karşılaştım. Ruh efza nesimi teneffüs ederek, elhamdülillah dedim. O cennet gibi o alemi seyre başladım. Sonra baktım, biri var ki, beni orada bırakmıyor. Başka yolu bana gösterecek gibi, yine beni bir anda o müthiş sahraya getirdi. Baktım ki, yukarıdan inmiş aynı asansörler gibi muhtelif tarzlarda bazı tayyare, bazı otomobil, bazı zembil gibi şeyler görünüyor. Kuvvet ve istidada göre onlara atılsa yukarıya çekiliyor. Ben de birisine atladım. Baktım 1 dakika zarfında bulutun fevkine beni çıkardı. Gayet güzel, müzeyyen, yeşil dağların üstüne çıktım. O bulut tabakası dağın yarısına kadar gelmemişti. En latif bir nesim, en leziz bir ab, en şirin bir ziya her tarafta görünüyor. Baktım ki o asansörler gibi nurani menziller her tarafta var. Hatta 2 seyahatimde ve zeminin öteki yüzünde onları görmüştüm, anlamamıştım. Şimdi anlıyorum ki şunlar Kur'an-ı Hakîm'in ayetlerinin cilveleridir. İşte veleddallin ile işaret olunan evvelki yol, tabiata saplananların ve tabiyyun fikrini taşıyanların mesleğidir ki, onda hakikate ve nura geçmek için ne kadar müşkilat olduğunu hissettiniz. Gayril mağdubi ile işaret olunan ikinci yol, esbabperestlerin ve vesayete icat ve tesir verenlerin, meşaiyyun hükeması gibi yalnız akıl ile, fikir ile hakikatül hakaika ve vacibül vücudun marifetine yol açanların mesleğidir. اَلَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ile işaret olunan üçüncü yol ise, sırat-ı müstakim ehli olan
ehli Kur'an'ın cadde-i nuraniyesidir ki, en kısa, en rahat, en selamet ve herkese açık, semavi ve rahmani ve nurani bir meslektir.